Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'de yarının diğer günlerin etkinliklerine bakmaya devam ediyoruz. Paketleri inceliyoruz. Arkadaşlar görüyorum ki yeni bir etkinlik gelmiş. Sirk Karnavali diye. Bilginiz olsun. Şöyle 1+1 etkinlik yarın sabah başlıyor. Şurada gördüğünüz gibi bir tane de günlük giriş bonusu olarak fener veriyor. Şöyle alalım. Evet, direktmen o zaman Sirk Karnavali'ne girelim arkadaşlar. Evet. 3 kademeli olarak bir etkinlik görüyorum. Gizemli keşif etkinliği 4-5 günlük. Evet, toplam 10 günlük bir yapboz etkinliği başlayacak. Burada da yarışma vermişler. Gizemli şifre, ev sonu keşifi zaten destekleyecek nitelikte gelecek. Demek ki büyük ihtimalle 2 kez gelecek gizemli keşif, bilginiz olsun. Şöyle hemen biz ev sonu keşife girelim. Günlük ücretsiz bir tane evet verdi. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar neler veriyor. Şurada sandık görüyorum. Görkem sandığı 8 tane. Evet, kolye teması bir değişik göründü gözüme. Neymiş? Metal furyası olarak. Bu 7 günlük geçici sınırlı arkadaşlar. Şöyle hızlıca geçelim. Kalıcıda biraz değerlendireceğiz o durumu. Burada sandık veriyor. Pasparlak yıldız taşı sandığı. Tamamlama ödülü burada 150 fırça vermiş. Bak ilk ücretsiz açtığımızda direkt bize parça atmış. Metal furyası olarak. Şimdi baktığımda arkadaşlar 3-6-9 tane şey görüyorum. Burada yapboz parçası görüyorum. Birini zaten biz açtık. Sanki kolay gibi değerlendirebilirsiniz etkinliği. Belki ücretsiz olarak da alınabilir. Çünkü gerçekten az parça istiyor. Bak üstünde yazı falan da yazıyor. Metal furyası diye böyle bir kale teması. Değil mi? Elimizde olanlardan, oyundakilerden bir farklı görünümü var. Süvari saldırı desteği, süvari max CP desteği veriyor. Yani tek tip süvari üzerine. Vay 3-2-1 yazıyor bak. Aha yarışa başladılar. Oo çok güzelmiş. Tamam. Ben bunu alır. Çünkü arkadaşlar kalenin içinde dışarıda oynamıyor da aha araba gitti. Ulan arabayı saf dışı bıraktılar ya. O nereden katılacak şimdi? Yarış bitene kadar demek ki aha bir daha gitti. Oo çok garip olmuş ya. Arkadaşlar bu animasyon kalenin içinde zaten sürekli bu şekilde oynayacak. Yani dışarıdan görünümü donuk şekilde ama içeriden bu şekilde sürekli bu arabalar yarış yapacak. Güzel de yapmışlar. Ben beğendim. İçindeki bu yarış muhabbeti güzel olmuş. Geçelim şimdi. Başka neler veriyor bakalım. Şimdi neyi zorlaştırmışlar acaba? Burada bir tane eser görüyoruz. Eser seçim sandığı. Evet, içinden kendiniz seçiyorsunuz. Zaten eserler bölümünde de sanırım bazıları var. Böyle baktığımız zaman evet her türlü eserlerden var. 35 tane veriyor. Şuradan baktığımızda evet gitgide zorlaşıyor. 15 tane kale yıldız parşömeni veriyor. 50 tane sandık vermiş eser. Bu da aynı şekilde eser parçaların içerisinde normal şekilde var. Ama eksikleriniz varsa buradan tamamlayın diye. Yani kaptanlara binaen onlara diyor ki arkadaşlar buradan tamamlayabilirsiniz diye. Tabi bunlar daha zor. Bak 9 tane istiyordu kale teması. Bu daha fazla istiyor. Şöyle baktığımız zaman da burada da kayıt var. Efsanevi olarak gelmiş bir de. 80 tane iyi arkadaşlar böyle bir etkinlik bizleri bekliyor. Dediğim gibi kale teması güzel. Başta bir garip görünüyordu ama yarışı görünce arabalar falan bir değişik olmuş. Bir yerden esinlenmişler. Şimdi şöyle etkinliğe bakalım. Ev sonu dükkanda neler var? Ev sonu dükkandan nişan toplanacak tabi. Yine aynı şekilde şuraya eser sandığını koymuşlar. Birer tane veriyor. Bakayım içinde. Aynen birer tane veriyor. 2 tane
tane koymuşlar. Niye böyle olmuş? Bakıyorum. İçerikleri aynı. Bunu indirimli olarak vermişler. Bunu da indirimsiz olarak vermişler. Bu da oyunun artık bir yeniliği diyelim. 2 adet gelmeye başlamış. Alttaki de aynı. Alttaki de neredeyse 2 katından fazla. Üstteki de aynı 2 katından fazla. Evet. Bu şekilde eser seçim sandığı. Şöyle baktığımızda burada mor olarak eser seçim sandıkları var. Aynı şekilde dediğim gibi bu üsttekilerden alacaksanız ilk üsttekilerden alacaksınız yani mantıken. Şöyle baktığımızda ay taşı veriyor. 10 çarpı demiş yani 6M ay taşı 150 adet alınabiliyor. Satın alım limiti var. Mana kristali 20 adet veriyor. Ordu yıldız parşömeni 5 adet veriyor. Yıldız taşı 1 adet. Şöyle 12 nişanlı alınıyor. Hızlandırıcı 24 saat. Kadim kitap 50 adet veriyor. Yani 10 kez alabiliyorsunuz. Bu da eder size 500 kitap. Kurt sürüsü mührü yani bir adet. Şöyle korkunç kasa 10x olarak geliyor. Evet. Çok iyi. Yeni oyuncular için falan çok iyi ekipman parçası direktmen. TP iksiri 10x. Aynı şekilde. Parlak hüner küresi 10x. Pasparlak hüner küresi 10x. Ve hızlandırıcı 3 dakikalık. Bunun da limiti yok. Ne kadar elinizde varsa alabiliyorsunuz. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar etkinlik güzel. Dediğim gibi ücretsiz alma olasılığınız olabilir. Sonuna kadar mücadele edin. Şuraya şimdi bir bakalım. Sonra turbo yarış sıralamasına bakalım. Çünkü burası diğer tarafı etkiliyor. Şöyle baktığımız zaman burada zaten fener görüyoruz. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4 tane fener vermiş. Evet bu biraz az. Çünkü 2 kez gelecek bu. 4 tane buradan verse, 4 tane oradan verse. Evet burada da var. Şurada 2 tane var. Bir tanesi ama paket alırsan bir tane burada ayrıyeten veriyor. Yani 5 tane herhalde. Ücretsiz olarak alırsanız 5 tane. Peki şöyle paketlerine bakalım. Gümüş pakette 20 tane efsunlu fener veriyor. Burada aynı şekilde eser ve içeriği var. Şöyle altın bilete bakalım. 60 tane veriyor. 10 tane eser parçası ve içeriği bu şekilde vermiş. Evet. Böyle baktığımızda fener biraz bu taraflarda kalmış. Bu taraflar tabii ki paralı olduğu için biraz daha önemli. 5 tane. Zaten bu 4 taneyi aldın mı bir daha alamıyorsun da oradan 5 tane alacaksın. Ücretsiz aldığında 5 tane alırsın. Diğerinde de 5 tane alırsın. 10 tane eder. Şimdi evet buraya baktık. Buradaki görevler zaten belli. Dinç harca, canavar avlayarak avlı gücü harca demiş. 9K yetiyor arkadaşlar. Kışlada 800 birlik eğit demiş. 800 asker basın. Ertesi gün bitsin. Kahraman kolezyumunda savaş paket al demiş. Gizemli şifre bu şekilde. Tamamlama ödülü de şöyle 3 tane fener veriyor. Ve hızlandırıcı vermiş. 8 saatlik. Şöyle geçelim. Sıralamaya girelim. Evet sıralamaya girdiğimizde bizi ne bekliyor? Yine eser bekliyor. Yine eser bekliyor. Yani işte burada olay farklılaşıyor. Ben de farklılaşıyor. Yani buraya da güzel bir şey atılabilir yani bırakılabilir diyebilirim. Yine aynı eserler çünkü. Hani yarışıyorsun zaten orada aynısını alıyorsun. Buraya geliyorsun yine aynısını alıyorsun. Şimdi tamam fazlalaştırmışlar bunu. Hem de ikisinden de koymuşlar ama hiç olmazsa orada temayı koydun. Buraya da bir şeyi
koy milletin gözüne daha cazip gelsin. Bence öyle yapıp insanları şaşırtmaları lazım. Dediğim gibi buraya da eser bırakmışlar. Ancak full kaptanlar zaten yarışabilir. Onun haricinde yapacak bir şey yok. Şöyle bakayım. Evet. Şurada eserler de zaten bitiyor. Şu. Evet. Burası için denilecek bu kadar arkadaşlar. Zaten olay burada dönecek. Yani buradan artık fenerlerle ilk odağınız zaten kale teması olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şeye değinmedik. Durun ona da bakalım. Fiyatlarına değinmedik. Evet bak bu güzel olmuş. Hemen baktığımızda bakın burada günlük 10'ar tane veriyor ücretsiz olarak. 10 gün olsa 100 tane fener verir size. Bu güzel olmuş. Bak bu güzel olmuş diyebilirim. Peki normal fiyatına bakalım. 10 tanesini 300 elmas demiş. 100 tanesini 3000 elmas demiş. 300 tanesini 9000 elmas demiş. Peki mağazada ne diyor? Mağazada 10 tanesine 200 elmas demiş. 25 tanesine 500 elmas demiş. 50 tanesine 1k elmas demiş. Arkadaşlar evet. Geçici kale dükkanının peşinden hemen böyle bir etkinliği görüyoruz. Buradan 10'ar tane vermesi güzel olmuş. Hiç olmasa dediğim gibi belki çıkma olasılığı olacak. Şöyle biz yine bakalım. Bana verilenlerden bir yola çıkarak ne düşecek? Şöyle bir bakalım yine oraya değiyor mu? Evet bak ilginç. 4 6 tane kaldı. 3'ünü şimdiden açtım ilk günden örnek. Ama geçen bir ara bana böyle bir şey yaptı. Verdi bir tanesini açamadım. Para yatırmadan bir tanesini açamadım. Sonra bir yatırdık. Gerisini sormayın. Videolarda var zaten. Ama o etkinlikte yine ücretsiz olarak alanlar vardı. Haberiniz olsun. Şimdi direktmen etkinliklere geçelim artık. Giriş hediyeleri, buzlu talimatlar bitiyor. Donmuş hazineler etkinliği 2 gün var hala. Bol bol hediye, ilk baştaki ücretsiz olanı alın. Krallık emekleri hala sürüyor. Lonca festivali bitecek. Lonca güç gösterisi devam ediyor. Şöyle baktığım zaman geçici kale dükkanı arkadaşlar geldi sabahleyin. Şöyle baktığımızda 50 tane kale sikkesi zaten veriyor. Altın ejder şatosunu koymuşlar. Arkadaşlar aynı şeyi söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Buna çözüm getiremiyoruz. Bunu buradan kaldırmaları lazım. Bu fiyata olmaması lazım. Çünkü bir öncekinde de söyledik. Bakın 2 tane tek tip saldırı desteği veriyor. Tamam buna hemfikiriz. Ama aşağıdaki zaten diğer kale temalarından da aynı saldırı desteğini verenler var. Niye adam aşağıdan 3 tane 4 tane kale teması alır? Niye gelsin buradan bir tane alsın? Yani oyuncuların aslında bunu almaması gerekiyor ki bunları böyle fiyatlandırmasınlar. Çünkü bu şu an pahalı. Güzel görünebilir ama bu şekilde pahalı koymalarına gerek yok. Çünkü geçmiş etkinlik. Zaten başka kale temaları geliyor. Onlar daha pahalı oluyor etkinliklerde. Şimdi bunu buraya koyunca bence olmuyor. Ki Ejder Malikanesine örnek geçmemesi lazım. Çünkü Ejder Malikanesi daha güçlü. Daha iyi durumda. Şöyle baktığımız zaman bakın ordu saldırı desteği veriyor. Ondan daha güçlü. Onu geçmemesi lazım. Etkinlik eskidiğinde onu azaltmaları gerekiyor. Yine 650'ye koymaları lazım. Şu pandanın meskeni de mesela etkinlik teması. Bu niye fazla değil o zaman? Yani bunları düzeltmeleri lazım. Şimdi buna
Bu niye fazla diyoruz da yarın bir bakacağız 650 iken 1000'in üstüne çıkmış. Belki de öyle isteyecekler. Onun için bak bunda da hemen el işareti var. Çünkü bu da etkinliklerle alakalıydı. Şöyle bakalım buna da hemen. Süvari saldırı desteği, süvari max CP desteği veriyor. Diğerleriyle aynı eşit şekilde konulmuş. Şimdi lüks kale teması seçim kutusuna girdiğimizde şurada bakın arkadaşlar şu üçü zaten saldırı desteği veriyor. Bakın iki tip. Yukarıdakinle aynı. Yani yeni oyuncu olursunuz, normal oyuncu olursunuz, kafaya örnek taktınız. Şu yukarıdakini alayım mı alma. Bence alma. Gel buradan elinde yoksa buradan 3 tane al. 3 tane kale temasını gel. Şuradan bunu. 3 tanesini bence al. Yani siz de arkadaşlar yorumlarda yazın. Bu durum sizce ne olacak? Ne halde? Bana katılıyor musunuz bu konuda? Görüşlerinizi yazın. Ya buradan savunma, CP falan bile alsan yine dersin ki 3 tane kale teması arkadaş. Ki aşağı bir sonrakinden alsa 4 tane falan alıyor herhalde. Şöyle baktığımız zaman içeriğini zaten biliyoruz. 3 tanesi saldırı desteği veriyor. 2 tip. Diğerleri tek tipe düşüyor. Bakın. Süvari saldırı desteği, süvari max CP desteği. Yani bunların hepsi saldırı desteği ile alakalı ama yanında savunma ya da CP eklenmiş. En üstteki de hisarla alakalıydı. Şimdi burada da mesela 530 istemiş. Bu ama atıyorum mesela saldırı desteği vermiyor. CP savunma ile alakalı. Bak tıkladık. Bak piyade sav ordu kapasitesi demiş mesela. Bunların ikisi normal. Bak şunu dedik. Etkinlik geldiğinde şunu dedim arkadaşlar. Ya güzel oldu. Önceden mesela tek tek veriyorlardı. 3 tane 4 tane kale teması veriyorlardı mesela. Oradan alıyordun. Bir bakıyordun ki senin elinde var, bu sefer onlardan alamıyordun gibi. Ama şimdi burada mesela millete seçme olasılığı tanıyorlar. Güzel olmuştu. Şöyle tıkladığında bir ton burada kale temasını görmek güzeldi. Ama şimdi getirip de onlarla eşit şekilde ya da ejderha malikanesinden güçlü olmayan bir tane kale temasını yukarı sabitlersen bu olmaz. Mantıken yanlış. Yani bunun düzeltilmesini istiyoruz. Hep beraber istiyoruz. Burada tamam yine verilsin şuraya ama diğerleriyle eşit olsun. Diğerleriyle eşit olsun. Çünkü eskidi yani. Örnek şunu diyebiliriz. Bir önceki mesela çok eskimeyen etkinlik kale teması olur. Getirir koyarlar mesela oraya. Dersin ki ya hani daha bir ay önce oldu ve ben alamamıştım. Ondan dolayı oraya gelmiş. Belki de adam o şekilde alacak. Ama bunların zamanı çok önce geçti. Evet, kale yıldız parşömeni burada da vermiş. Yıldız sandığı aynı şekilde burada da vermiş. Kadim kitap 50x, kayıt 200x, pas parlak hüner küresi 3x, pas parlak hüner küresi 6x, mana kristali 55x, mana cevheri 3x 15k, hızlandırıcı ve savaş kaynağı sandığı. Bu şekilde etkinlik gelmiş. Sabah geldi yani. Peş peşe etkinlikler geliyor yani. Labirent mücadelesi başlayacak. Yeni bir zaten görünüm ve güzel de bir garip yani. 2 tane el var. Birine oturmuş, biri havada. Burada krallık avcıları KVK savaşı yaklaşıyor. Festivalde gördük. Hadi geçmiş olsun. Festival geliyor. 3 gün var. Bir alana bir bedava etkinliği sabah başlayacak. Şanlı sandık eser mücadelesi için son gün. Şöyle tek kişilik etkinlik baktığımızda sabah bu şekilde. Askeri eğit araştırmayla başlıyor. Cehennem. Evet, cehennemde anlaşma birleştir var ve bekçi veriyor. Bilginiz olsun. Şöyle bakmadığımız bir şey var mı? Evet, paketlere geçelim. Paketlerde ne eklemeler yapılmış görelim arkadaşlar.
Evet, şöyle baktığımızda donmuş hazinelere zaten söyledik. Şu an 2 gün var. 1+1 paket devam ediyor. Ev sonu keşif etkinliği paketlerine zaten baktık. 3 adet günlük alım sınırı, süper bonus 2, 3 tane süper bonus kayıt veriyor eserlerle alakalı. Kutsal kılıç 3 paket halinde gelmiş. Evet, geçici kale dükkanı dün de gösterdik. 320'ye 800 olarak veriyor. Şöyle özel paketlerde bakalım neler var. Evet, 1+1 hepsinde var bunların, bilginiz olsun. Şöyle bakıyoruz. Evet, inatçı eri görüyorum burada kahraman olarak. Barbar süvari saldırı desteği veriyor. Burada da buharbot kahramanı. Bu da süvari saldırı desteği veriyor. Evet, bakalım başka neler var. Ya da 1+1 ile neler alabilirsiniz. Şöyle bakmaya devam edin. Kadim kitap, Adunox ve devasa görev olarak 2 tane paket ayrıyeten gelmiş. Hemen canavarlara gidelim. İlk canavar Hardrox. İkinci canavar Gargantua olarak 2 adet canavar gelecek. Evet arkadaşlar, etkinliklere baktık, paketlere baktık, düzenlemelerin neler düzeltilmesi gerektiğini zaten söyledik. Gözümüzü kale temasına diktik. Şu şekilde etkinlik bizi bekliyor olacak yarın. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar. Yorumlarda görüşelim, konuşalım, tartışalım arkadaşlar. Herkesi yorumlara bekliyorum. Kale temasını nasıl buldunuz? Geçici kale dükkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerime katılıyor musunuz? Dediğim gibi yorumlara gelin. Bizimkiler de yarış yapıyorlar. Başladı yarış. Her defasında sarı düşmese bari. Görüşmek üzere.